Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizinle harika bir poğaça tarifi paylaştım. Yumuşacık, çok farklı bir yöntemle hazırlamış olduğum poğaça tarifini kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım, poğaçamın son halini, son görüntüsünü de sizinle daha yakından paylaşmak istedim. Gerçekten denenmeye değer bir tarif. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyu alıyorum. Üzerine 3 tatlı kaşığı toz şekeri ilave ediyorum ve 1 paket kuru mayayı da ilave ettikten sonra o şekerle mayayı buluşturuyorum. Daha hızlı bir şekilde aktifleşmesi için şekerler eriyene kadar karıştırıyorum. Sevgili arkadaşlarım, suyu ve sütü mutlaka ılık kullanın. Soğuk kullanırsanız daha geç, yani daha uzun sürede hamurunuz mayalanır ama kaynar kullanırsanız mayanız size küser. Yani istediğiniz sonuç alamazsınız. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 adet yumurtanın beyazını ilave ediyorum. Bu tarifimde toplamda 1 adet yumurta kullandım. Yumurtanın beyazını hamur için kullanıyorum. Sarısını ise yüzeyi için ayırdım. Tekrardan malzemelerimi karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ilave ediyorum. Bu tarifimde toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamurun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Unumuzu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Unun bir miktarını ilave ettikten sonra üzerine ben 1 tatlı kaşığından az fazla tuz ilave ediyorum. Tuzu damak zevkinize göre azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Yani ben 4 su bardağı una 1 tatlı kaşığı tuz olacak şekilde ayarlıyorum. Bu şekilde gerçekten kıvamı çok güzel oluyor. Evet, malzemeleri ilk önce güzelce karıştırıyorum. Hamuru koparmadan hamurumuzu katlayarak görmüş olduğunuz gibi yoğuruyorum. Hamurun yumuşak, hatta birazcık böyle ele yapışan bir hamur olması gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Bu gibi hamur işlerinde, yani ketenizde veya poğaçanızda hamuru ne kadar yumuşak olursa kete veya poğaça ne hazırlıyorsanız o kadar güzel kabarır ve o kadar yumuşacık olur. Ve hamurumu yoğurduktan sonra şöyle bir toparlayacağım. Üzerini kapatacağım ama hamurun içerisinde sıvı yağ kullanıyorsanız mutlaka birazcık dibinde kalıyor. Bardağın dibinde kalıyor. Şöyle üzerine damlatırsanız hamuru toplamanız için bence çok yardımcı oluyor. Hamurun kıvamını da gösterdikten sonra üzerini kapatıyorum. Ben 30 dakika mayalanmaya bıraktım. Tabii bu mayalama süresine ben 30 dakika dedim ama hani bazen çok sıcak oluyor mutfağımız. Bu daha kısa da sürebiliyor. Veya serin havalarda, soğuk havalarda bu süre biraz daha uzayabiliyor. Hamurunuz mayalandıktan sonra mutlaka bu şekilde ilk önce mayasını alalım sevgili arkadaşlarım. Kete veya poğaça ne hazırlıyorsanız piştikten sonra hem o kabarcıklar, gereksiz kabarcıklar olmasın, hem de hazırlamış olduğumuz ürünler maya kokmaması için. Hamur çok yumuşak olduğu için böyle toparlarken de ben un kullanıyorum. Hamurumu toparladım. Daha sonra 3 adet beze hazırlayacağım. İnanın o kadar lezzetli bir tarif ki, yani şimdi diyeceksiniz ki belki poğaça tarifi böyle açarak bir kete gibi olacak, zahmetli mi acaba? Kesinlikle öyle değil. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Bence çok pratik bir tarif. Yani böyle 3 tane bezeyle bir tepsi böyle orta büyüklükte poğaçalar hazırlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hamurumu ondan ona pay ederek hepsini aynı boyutta olacak şekilde bezeler alıyorum. Ve bezelerin üzerini sadece şöyle 5-6 dakika kadar dinlendirdim. Çok fazla dinlendirmenize gerek yok aslında. Bu arada ben iç harcını hazırladım. Böyle birazcık da dinlenirse hamur daha kolay açılıyor. Daha güzel şekil alıyor. Ama çok fazla da dinlendirmeyelim. Çünkü çok hızlı bir şekilde mayalanıyor. Bakın neredeyse 2 katı olmuş bezeler diyebilirim. Yine tezgahın üzerini ve bezenin üzerini böyle birazcık unluyorum. Biraz fazla unla açabilirsiniz. Ben 3 bezenin 3'ünü de açacağım. Bu şekilde inanın çok daha pratik oluyor işimiz.
Ve bakar mısınız sevgili arkadaşlarım, hamurun kıvamı o kadar güzel ki hiç beni yormadan çok kolay bir şekilde hamurumu büyütüyorum. Dilerseniz bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Benim elim oklavaya yatkın olduğu için oklava bana her zaman daha kolay geliyor. Ben oklavayı tercih ediyorum. Çok fazla incecik yapmanıza gerek yok. Ama inceltirseniz de tabii ki daha lezzetli olur. Ama hamur açma konusunda tecrübeli değilseniz, yani çok inceltmenize gerek yok veya hamur yamuk yumuk mu oldu, hiç sıkıntı değil. İnanın çok lezzetli poğaçalarımız olacak. Evet, şöyle bütün hamurlarımı, 3 hamurumu da açtım. Bir tezgahın üzerine aldım. Aralarına böyle çok hafif un serptim. Hamur çok yumuşak olduğu için yapışma yapmasın. Evet, ara katlarına sürmek için ben 200 gram tereyağını erittim. Şöyle ilk sıcağı gittikten sonra bütün hamurların ara katına süreceğim. Sevgili arkadaşlarım, dilerseniz tereyağını biraz daha çoğaltabilirsiniz. Burada yani bu sizin tamamen damak zevkinize kalmış. Tabii ki tereyağı ne kadar, yani tereyağlı seviyorsanız, açıkçası ben çok seviyorum. Ayrıca bir lezzet veriyor kete veya poğaçalarınızda. Ben 200 gram kadar kullandım ama dediğim gibi damak zevkinize göre biraz daha çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz. Evet, şöyle ikinci hamurumu da seriyorum. Biraz küçük olduysa hamurunuz veya büyük olduysa hiç sıkıntı değil, bu şekilde düzeltebilirsiniz. Burada tereyağının fazla veya az olması değil de asıl dikkat etmemiz gereken şey hamurun her tarafına değmesi. Evet, üçüncü hamurumu da serdikten sonra yine sosunu döküyorum ve her tarafa değecek şekilde böyle bir fırça yardımıyla sürüyorum. Dilerseniz elinizde de sürebilirsiniz. Aslında elinizde biraz daha çok daha pratik oluyor. Şöyle hamuru birazcık elimle çekiştirerek biraz köşeli bir hamur yapmaya çalışıyorum. Ve tek tarafından, bakın sevgili arkadaşlarım, çok böyle ince katlar değil, biraz geniş, böyle 4 parmak genişliğinde hamurumu katlıyorum. Aslında biraz açma keteği anımsatıyor bu tarifim. Tabi dilerseniz bu tariften, bakın tıpkı bu şekillerden, bu malzemeden bir açma kete de hazırlayabilirsiniz. Bir içli kete de hazırlayabilirsiniz. İnanın çok güzel olur. Çok lezzetli olur. Evet, şöyle son katını da üzerine yerleştirdim. Elimle şöyle bir düzeltiyorum. Daha sonra 3 eşit parçaya bölüyorum. Yani ne kadar eşit parçaya desem de aslında her zaman böyle oluyor. O kenardakiler biraz küçük, ince kalıyor. Ortadaki biraz daha kalın olduğu için ortadaki hamur birazcık büyük oluyor. Evet, şöyle bir tepsinin üzerine veya bir tahtanın üzerine alabilirsiniz. Ben üzerini kapatacağım hamurumuz kuruma yapmaması için ve buzdolabımın buzluk bölümünde şöyle 15-20 dakika dinlendireceğim. Yani o içerisindeki tereyağların biraz donması gerekiyor ki kolay şekil verebilmemiz için. Evet, dediğim gibi 15-20 dakika dinlendirdim. Bu kadar dinlenmesi benim için yeterli. Ve hamurlara şöyle elimle birazcık bastırıyorum. Yani birazcık hamurları inceltiyorum. Dilerseniz bu işlemi de yine aynı şekilde merdane ile yapabilirsiniz. Açıkçası ben hamur işinde aslında oklava veya merdane kullanmak istemiyorum. Çünkü böyle el açması tarifler bence çok daha lezzetli oluyor. Yani gerekmedikçe dediğim gibi oklava veya merdane kullanmak istemiyorum aslında. Şöyle hepsini aynı boyda açıyorum ama biraz önce de söylemiştim. Ortadaki birazcık büyük olduğu için ortadakinin kenarından kestim. Böyle poğaça şekli verirken üzerlerine birazcık hamurdan paylaştıracağım. Evet, daha sonra eşit olacak şekilde her hamurumu üçer tane kesiyorum. Tabii daha küçük poğaçalar da hazırlayabilirsiniz. Daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Açıkçası daha büyük bence hoş olmaz ama daha böyle mini mini poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi ortadaki hamurum biraz büyüktü. Ben kenarından kestim. Şöyle küçük olan hamurların üzerine paylaştırıyorum.
Evet, şöyle hamurları kenara aldıktan sonra poğaçamızın şeklini vermeye geçeceğim. Ben iç harcı olarak beyaz peynir kullandım. İçerisine birazcık da maydanoz doğradım. Şöyle bir çay kaşığı kadar da pul biber ilave ettim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Böyle baharatlı bir poğaça iç harcı da bence çok güzel oluyor. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Şöyle 2 tatlı kaşığı kadar peynirini yerleştirdikten sonra şöyle elimle birazcık dağıtıyorum. Bu görüntü tıpkı açma kete görüntüsü. Dediğim gibi bu tariften harika açma keteler hazırlayabilirsiniz. Hatta birazcık böyle içli kete hazırlamak isterseniz böyle birazcık un kavurabilirsiniz. Yine tereyağıyla, sıvı yağ ile gerçekten çok güzel olur. Şöyle bir kez daha göstermek istedim. Çok fazla oklavayı veya merdaneyi hamurun üzerinde gezdirmenize gerek yok. Bir iki dokunuşla hamurunuzu bu şekilde açabilirsiniz. Şöyle elinizle de o kare şeklini verebilirsiniz. Daha sonra elimle birazcık bastırdım ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştirdim. Son kez şöyle elimle yine üzerini şöyle bir düzeltiyorum. Hani bazen oluyor, yamuk yumuk olabiliyor. Son kez bu düzenleme benim için gerçekten çok önemli. Ve üzerini kapattım. Ben 15-20 dakika kadar mayalanmaya bıraktım. Çok fazla da mayalandırmanıza gerek yok. Çünkü çok fazla mayalandığı zaman tekrar sönebiliyor. Bakın sevgili arkadaşlarım, özellikle göstermek istedim. Yüzeyine sürmek için sadece bir adet yumurta sarısı kullanıyorum. Üzerine çok az pekmez ilave ettim ama pekmez böyle bir tatlı kaşığı, hatta yarım tatlı kaşığı bile değil. Sadece birkaç damla olacak şekilde. Bu hatayı birçoğumuz yapıyoruz. Ben de yaptım açıkçası ilk zamanlarda. Pekmez üzerine çok olduğu zaman hani sanıyoruz ki çok daha böyle yüzeyi çok daha kıpkırmızı, çok daha güzel olacak sanıyoruz ama aslında öyle değil. Pekmez çok kullandığımız zaman kete veya poğaçalarımız çok hızlı bir şekilde kızarıyor. Yani yüzeyi böyle yanıksı bir görüntü verirken içerisi pişmemiş oluyor. Dediğim gibi eğer kullanacaksınız çok az, sadece birkaç damlacık kullanmanız yeterli. Ve dilerseniz yani istiyorsanız tabii ki içerisine yoğurt veya süt de ilave edebilirsiniz. Ama açıkçası sıvı yağını tavsiye etmiyorum. Ben poğaçalarımın yüzeyini süslemek için susam ile çörek otu serptim. Üzerine çizikler de atabilirsiniz veya çatal ile kaşık ile de şekiller verebilirsiniz. Evet, son kez poğaçalarımı da süsledikten sonra ben önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında böyle 22-23 dakika kadar pişirdim. Tabii ki pişme süresi fırından fırına değişebilir ama bu süre 20 dakikanın altında da olmasın. Bir bakar mısınız sevgili arkadaşlarım, poğaçalarımızın güzelliğini? Gerçekten çok güzel bir tarif. Görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. İnanın çok lezzetli bir tarif. Şöyle iç kıvamını, iç dokusunu da sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Bu tarif dinlendikçe lezzetlenen bir tarif. Böyle dinlendikten sonra daha güzel poğaçalarınız kabarıyor ve içerisinin katı daha belirgin oluyor. Ve ben iç harcı olarak beyaz peynir kullandım ama dilerseniz kıyma, patates veya farklı iç harcı da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen damak zevkinize kalmış. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.